Film, CIA'nin şifre çözme biriminde çalışan Charlie Heller ile başlıyor. Charlie, eşi Sarah'nın kendisine sürpriz yaparak hediye ettiği eski bir Cessna uçağını büyük bir titizlikle onarmaktadır. Sonra Sarah'ı Londra'daki bir sempozyuma gitmek üzere uğurlar. Kendisi de CIA'nin istihbarat merkezindeki işine gider. Ofisine giderken koridorda iş yerindeki dostlarından biri olan saha ajanı Jackson O'Brien ile karşılaşır. Onunla ayaküstü sohbet ettikten sonra kriptograf birimindeki ofisine gelir. Günlük rutinlerini yaparak işe başlar. Inculine kod adlı gizemli bir muhbir ona gizli dosyalar ulaştırmaktadır. Inculine yeni bir dosya gönderir. Charlie heyecanla bu dosyayı incelediğinde patronu CIA Operasyon Direktörü Alex Moore'un politik emeller uğruna onay verdiği insansız hava aracı saldırılarını kamuoyuna intihar bombası süsü vererek gizlediğini fark eder. Charlie daha bu şok edici gerçeği sindiremeden ertesi gün CIA Direktörü Samantha O'Brien tarafından acilen makamına çağrılır ve eşi Sarah'nın Londra'daki bir terör saldırısında hayatını kaybettiği haberini alır. Charlie inanmak istemese de görüntüleri izleyince karısının öldüğü gerçeğiyle yüzleşir. Karısının ölüm haberiyle yıkılan Charlie kısa sürede acısını öfkeye dönüştürür ve Sarah'nın başına gelenlerin perde arkasını saplantı haline getirip araştırmaya girişir. Kendi bulgularını üstlerine sunan Charlie, Londra'daki saldırının aslında başarısızlıkla sonuçlanan bir silah anlaşması nedeniyle çıktığını ortaya koyar. 4 saldırgan, Sarah ve bazı masum insanları rehin almış, sonunda da eşini öldürüp kaçmışlardır. Charlie intikam ateşiyle bu saldırganların kimliklerini bir bir tespit etmeyi başarır. Belaruslu suç baronu Mishka Blazic, Güney Afrikalı eski özel kuvvetler askeri Eilish, eski Ermeni istihbarat subayı Gretchen Frank ve hepsinin lideri sarayda öldüren Horst Schiller. Ne var ki Charlie'nin bu hedef listesi patronlarının pek umurunda olmaz. Moore ve yardımcısı Caleb Horowitz, soğukkanlılıkla Schiller'ın tüm suç şebekesinin çökertmeye yönelik daha kapsamlı bir operasyon planladıklarını söyleyerek Charlie'yi kenarda tutmaya çalışırlar. Ancak suçluları onlara vermesine rağmen CIA'nin hiçbir şey yapmaması Charlie'nin sabrını taşırır. Gözü intikamdan başka bir şey görmeyen kahramanımız amirleriyle ilgili öğrendiği tehlikeli bilgiyi koz olarak kullanıp patronlarının karşısına dikilir. Charlie, Moore'u yüzlerce masum insanın ölümüne yol açan kirli sırlarını ifşa etmekle tehdit ederek resmen resti çeker. Ya beni eğitin ve bana gereken tüm imkanları sağlayın, intikamımı kendim alayım ya da bildiklerimi ortalığa saçıp hepinizin ipini çekerim demeye getirir. Bu şantaj karşısında köşeye sıkışan Moore ve ekibi ilk etapta Charlie'nin şartlarını kabul etmek zorunda kalır ve onu Langley'deki eğitim tesisine göndermeyi kabul ederler. Böylece Charlie tecrübesiz bir analistten intikam peşindeki bir ajan adayına dönüşmek üzere emekli albay Robert Henderson'ın eğitimine emanet edilir. Henderson gözetiminde başlayan yoğun programda Charlie silah kullanma konusunda biraz çekingen kalsa da bomba yapımı hususunda beklenmedik bir ustalık sergiler. Yine de Henderson bu acemi analistin soğukkanlı bir katile dönüşebileceğine pek ihtimal vermez. Bunu da açıkça dile getirir. Bu arada CIA içindekiler de boş durmaz. Moore ve Caleb, Charlie'nin evini ve ofisini didik arar. Hatta bir barda müzik kutusuna saklanmış bir CD bulurlar. İlk başta bu diskin Charlie'nin şantaj için yedekte tuttuğu belge olduğunu sanırlar. Fakat CD'yi inceleyince içinde hiçbir veri olmadığını görüp Charlie'nin blöf yaptığını anlarlar. Bunun üzerine Moore, Henderson'a gizlice Charlie'yi ortadan kaldırma emri verir. Neyse ki bizim zeki Charlie, Moore'un el koyduğu dosyalara önceden dinleme cihazı yerleştirmiştir. Kendi infaz fermanının imzalandığını öğrenen Charlie, tek kurşun atmadan eğitim kampından topuklayarak kaçmayı başarır. Charlie'nin intikam yolculuğundaki ilk durağı Paris olur. Gretchen Frank'i Paris'te bulan Charlie, kilit açma konusunda henüz tam bir amatör olduğundan YouTube'dan bulduğu bir maymuncuk rehberine baka baka kadının dairesine gizlice girer. Gretchen'ın bir alerji kliniğinde randevusu olduğunu öğrenen Charlie, onu takip eder. Gretchen'ı klinikteki bir basınç odasına kilitleyip içeriği polenle doldurarak kadına alerjik bir kabus yaşatır. Gretchen nefessiz kalırken Charlie ondan Schiller'ın yerini söylemesini ister. Kendi sınırlarını ilk defa aşan kahramanımız bir kadını ölümle tehdit edince gerilir. Gretchen'ı gerçekten öldürmeyi göze alamaz. Sonunda vicdanına yenik düşerek odanın kapısını açar.
Gretchen kendini dışarı atıp onunla dövüşmeye başlar. Charlie'yi bir yere savurduktan sonra can havliyle sokağa fırlar. Fakat kaderin cilvesine bakın ki henüz birkaç adım atmışken bir minibüs gelip kadına çarpar ve onu anında öldürür. Charlie neye uğradığını şaşırmış bir halde Gretchen'ın telefonunu alıp olay yerinden sıvışır. Bulduğu ilk otobüs ile de şehri terk edip Marsilya'ya geçer. Ancak burada Henderson tarafından izlenmektedir. Eski mentoru Henderson onu ortadan kaldırma görevini ciddiye almıştır. Bir barda Charlie'yi köşeye sıkıştırır. Fakat Charlie hazırlıklıdır. Barın tuvaletine önceden yerleştirdiği bombayı patlatıp ortalığı toz dumana katarak Henderson'ı saf dışı bırakır ve oradan kaçar. Durum iyice kızıştığı için Charlie yeniden Inquiline'dan yardım ister. Sağ olsun Inquiline, Charlie'yi gizlice İstanbul'a kaçırır ve orada onunla bizzat buluşur. Bu buluşmada Inquiline büyük sırrını açıklar. Meğer Charlie'ye onca zamandır yardım eden kişi öldürülen bir eski KGB subayının Rus asıllı Dules'iymiş. Kocası öldürülünce Inquiline kod adını devralarak Charlie ile irtibata geçmiş. Charlie ve Inquiline şimdi birlikte çalışarak Mişka Bilaz için izini sürer ve onun Madrid'deki lüks bir otelde olduğunu tespit ederler. Bu arada CIA direktörü Samantha, Charlie'yi ortadan kaldırmak için Moore'un Henderson'ı peşine taktığını öğrenir. Moore'a güvenini yitiren Samantha, Charlie'yi koruması için güvendiği bir saha ajanını gizlice Avrupa'ya gönderir. Madrid'de aksiyon doruğa çıkar. Charlie, şehrin lüks bir otelinin çatı katındaki cam yüzme havuzunda keyif süren Mişka Bilazic'i göz hapsine almıştır. Kurnaz kahramanımız havuzda onun işini bitirmeyi kafaya koyar. Önce havuzun tabanında basınç dengesini bozacak ve camı patlatacak bir düzenek kurar. Charlie fırsatını bulduğunda havuz kenarında Blazic'le yüzleşip Schiller'ın yerini öğrenmeye çalışır. Ancak Blazic hiçbirliğine yanaşmaz. Bunun üzerine Charlie pek de nazik olmayan bir yöntemle planını devreye sokar. Kurduğu düzeneyi çalıştırır ve havuzun altındaki kalın cam bir anda büyük bir gümbürtüyle patlar. Tonlarca suyla birlikte Blazic de çatıdan aşağı beton zemine çakılır. Tam o anda Henderson belirip kaçmaya çalışan Charlie'yi kıstırır. Fakat kahramanımızın imdadına beklenmedik bir kurtarıcı yetişir. Samantha'nın gönderdiği gizli ajan ortaya çıkarak Henderson'a engel olur. Henderson ile bu koruma ajanı arasında sert bir çatışma yaşanır. Henderson ne de olsa eski kurt. Yaralansa bile canını kolay teslim etmez ve kendisine engel olmaya çalışan ajanı öldürür. Charlie ise bu arbedede ortalıktan sıvışarak yine izini kaybettirir. Bu sırada CIA merkezinde Caleb, Charlie'nin bir muhbirle haberleştiğini fark eder ve bu kişinin Inquiline olduğunu tespit ederler. Moore'un tetikçisi Henderson başarısız olunca Caleb bu kez Ruslarla işbirliğine yönelir. Charlie'yi durdurmak için onlardan yardım ister. Charlie tam Inquiline'la birlikte saklandıkları yerden kaçmaya hazırlanırken Rus timi baskın yapar. Çıkan çatışmada Inquiline Charlie'nin gözleri önünde vurularak öldürülür. Charlie ise son anda kaçarak canını zor kurtarır. Yalnız kalan Charlie yılmaz ve rotasının Doğu Avrupa'da olduğunu öğrendiği Eilish'e çevirir. Romanya'da Eilish'i bulup tuzağa düşürmek için kılık değiştirir. Kendini bir silah tüccarı olarak tanıtan Charlie, Eilish'i satmak üzere düzmece füzeler ayarlayıp onu tenha bir depoya çekmeyi başarır. Eilish, buluşma noktasına geldiğinde Charlie'nin ona bıraktığı sandıkları bulur. Ancak sandığı açtığı anda Charlie'nin onun için kurduğu bombayı görür. O sırada Charlie, kendini gösterip Eilish'i Schiller'ın yerini söylemesi için tehdit eder. Şemsiyenin girdiğini gören Eilish, can telaşıyla Schiller'ın tüm operasyonlarını Baltık denizinde demirli bir yük gemisinden yönettiğini itiraf eder. Aradığı bilgiyi alan Charlie, Eilish'in telefonunu da cebine atarak oradan uzaklaşır. Bombayı da kapatmaz. Eilish'e "Çabuk kaçarsan kurtulursun" der. Ancak uzaklaşırken arkasından bombanın patladığını görürüz. Artık geriye tek hedef kalmıştır: Horst Schiller. Charlie, Schiller'ı bulmak için Baltık kıyısındaki Primorsk limanına gizlice girer. Limanda Schiller'ın adamlarını ve yürüttüğü kaçak operasyonu bir süre uzaktan gözetler. Tam o sırada karşısına umulmadık biri çıkar. Eski dostu Jackson O'Brien, namı diğer Ayı. Tesadüfen karşılaşmış gibi yapsa da Charlie onun amirleri tarafından gönderildiğini tahmin etmektedir. Onu yokladığında O'Brien de ağzındaki baklayı çıkartır. Charlie'ye artık durmasını, intikam hırsının onu bitireceğini söyler ve arkadaşını ikna etmeye çalışır. Fakat Charlie kararlıdır. Geri adım atmaya hiç niyeti yoktur ve ne pahasına olursa olsun devam edeceğini söyleyerek O'Brien'in teklifini reddeder. Çok geçmeden Schiller'ın adamları Charlie'yi fark edip onu yakalar ve
etkisiz hale getirerek gemiye patronlarının huzuruna çıkarırlar. Böylece Charlie nihayet karısının katili Schiller'la burun buruna gelir. Schiller tuhaf bir şekilde Charlie'ye dolu bir tabanca uzatır ve adeta "Madem bu kadar istiyorsun, intikamını kendi ellerinle al" der. Hayatını sarayı öldüren bu caniyi yok etmeye adamış olan Charlie'nin beklediği an gelmiştir. Ama hiç de bekleneni yapmaz. Charlie silahı almasını alır ancak tetiği çekmez. Bunun yerine sakin bir nefes alır ve Schiller'a asil planını açıklar. Meğer çoktan geminin dijital sistemlerine sızarak rotasını Finlandiya körfezini çevirmiştir. Şaşkına dönen Schiller gemisinin kontrolünü kaybettiğini fark eder. Nitekim kısa süre sonra Finlandiya polisi ve Interpol ekipleri rotası önceden bildirilmiş olan gemiye operasyon düzenleyerek Schiller'ı ve adamlarını tutuklar. Schiller'ın ele geçirilmesiyle Charlie nihayet intikamına ulaşmıştır. Fakat hikaye burada bitmez. Amerika'da Charlie'nin başlattığı bu kişisel intikam misyonunun yankıları CIA'nin içinde sarsar. Alex Moore ve yardımcısı Caleb gerçekleştirdikleri izinsiz ve karanlık operasyonlar ortaya çıktığı için tutuklanırlar. Samantha O'Brien ise basına yaptığı açıklamada teşkilattaki bu çürük elmaların temizlendiğini söyleyerek kurumunun itibarını korumaya çalışır. Kurşun yarasından kurtulan Henderson da bir süre sonra Charlie'yi ziyaret eder. Belki de öğrencisinin başardıklarına kendisi bile inanmakta zorlanıyordur. Son sahnede Charlie, Sarah'nın ona hediye ettiği uçağı tamir etmeyi başarmıştır. Cessna uçağını gökyüzüne doğru havalandırır. Film burada sona erer. Videoyu buraya kadar izleyenlere ayrıca teşekkür ediyorum. Videodan keyif aldıysanız bir beğeni bırakmanızı rica ediyorum. Ayrıca film veya video hakkında olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi de yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Kanala abone olmadıysanız da lütfen abone olarak kanala destek olun dostlar. Yeni bir film özetinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.